Tarımda monokültür tekniklerinin neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Monokültür, basitçe söylemek gerekirse, geniş bir alanda tek bir ürünün birkaç yıl boyunca yetiştirilmesidir. 1000 hektarlık mısır tarlası da, 10 hektarlık organik lahana tarlası da monokültürdür. Monokültür mahsullerinden bahsederken her yıl belirli bir tarlaya farklı bir kültür ekilse bile aynı anda tek bir tarlada tek bir mahsul yetiştirme kavramının da hala monokültür olarak anıldığını belirtmek önemlidir. Bu, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymak gibidir. Bütün tohumlar tek bir tarladadır. Ancak monokültür sahadaki tek oyuncu değil, başka bir oyuncu daha var. Polikültür. Bu teknik aynı alanda veya belirli bir alanda birden fazla mahsulün yetiştirilmesini içeren tarımsal uygulamadır. Doğal ekosistemlerinin çeşitliliğini taklit ettiği bilinmektedir. Çoklu ekim, ara ekim, eşlik eden ekim, faydalı yabani otlar ve sokak ekimi polikültürün bir parçasıdır. Bu teknik verilen alanı, besinleri ve enerjiyi dengeli bir şekilde kullanır. Tek bir yemek yerine çeşitli yemekler sunan bir büfe gibidir. Peki bu teknikler neden önemli? Gıda tedariğimizi, çevreye ve tarımın geleceğini nasıl etkiliyorlar? Monokültür, adından da anlaşılacağı gibi geniş bir alanda tek bir ürünün yetiştirilmesiyle ilgilidir. Bu tarım tekniği kavram olarak basit olmasına rağmen modern tarım uygulamalarının temel taşıdır. Aynı mahsulün sırayla dolu olduğu geniş bir çiftliği hayal edin. Yetiştirilmek üzere seçilen mısır, buğday veya başka herhangi bir bitki olabilir. Bu tek düzelik bir tesadüf değil, çiftçinin bilinçli bir tercihidir. Bu, artan verimlilik ve maksimum çıktı elde etme arzusunu yönlendirdiği bir seçimdir. Monokültürün ardındaki mantık basittir. Çiftçiler yalnızca bir tek ürünü yetiştirerek faaliyetlerini kolaylaştırabilirler. Tüm kaynaklarını, bilgilerini, makinelerini belirli bir bitki türünün ihtiyaçlarına odaklayabilirler. Bu şekilde uygulamalarını bir tesise uyaracak şekilde optimize edebilirler. Ve bu da daha yüksek verim elde etme imkanı sağlar. Dahası monokültür, çiftçilerin ölçek ekonomilerinden tam olarak yararlanmasına olanak tanır. Tek bir ürüne ayrılan daha büyük alanlar, çıktı birimi başına daha düşük maliyet anlamına gelebilir. Monokültür aynı zamanda çiftçiliğin birçok yönünü de basitleştirir. Bakımı gereken yalnızca tek bir bitki türü olduğundan çiftçilerin farklı ekim zamanları, hasat dönemleri veya haşere kontrol stratejileri doğrultusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Bu, çiftçiliği daha az karmaşık ve daha yönetilebilir hale getirebilecek, herkese uyan tek bir yaklaşımdır. Ancak parlayanların hepsi altın değildir. Monokültür, operasyonları kolaylaştırıp üretkenliği artırabildiği gibi aynı zamanda birçok zorluğa da zemin hazırlayabilir. Bunlar arasında zararlara ve hastalıklara karşı hassasiyet, toprağın bozulması ve kimyasal girdilere bağımlılık sayılabilir. Dolayısıyla monokültür, yüksek verime ve operasyonel basitliğe giden bir yol sunsa da dezavantajları da yok değil. Bu, kısa vadeli kazanımların cazibesiyle uzun vadeli sürdürülebilirliğin riskleri arasında bir denge kurma eğilimidir. Hem üretkenliği nedeniyle övülen hem de çevresel etkisi nedeniyle eleştirilen tarım stratejisi olan monokültürün avantajları oldukça ikna edicidir. Kulağa rüya gibi geliyor değil mi? Yalnızca tek bir mahsul yetiştirerek doğanın hassas dengesini bozma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu, biyolojik çeşitlilik kaybı, zararlılara ve hastalıklara karşı hassasiyetin artmasına neden olabilir. Bir hastalık tek bir mahsulünüzü hedef alırsa tüm hasadınız yok olabilir. Dahası monokültür toprağın bozulmasına yol açabilir. Aynı arazide sürekli olarak aynı mahsulün yetiştirilmesi toprağın besin maddelerini tüketir ve zamanla toprak daha az verimli hale gelir. Bu, çiftçilerin çevreye daha fazla zarar verebilecek kimyasal gübrelere başvurmasına yol açabilir. Monokültürün avantajları olsa da bu biraz iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Yüksek verim ve karlılık vaat ediyor. Ancak bunun bedeli biyolojik çeşitlilik ve toprak sağlığı oluyor. Artık monokültür konusunda net bir anlayışa sahip olduğumuza göre odak noktamızı başka bir tarım tekniğine, polikültüre kaydıralım. Polikültür, monokültürün aksine aynı alanda birden fazla ürünün yetiştirilmesini içerir. Adından da anlaşılacağı gibi çeşitlilikle ilgilidir. Peki neden bazı çiftçiler monokültürün basitliği yerine bu yaklaşımı seçiyor? Sebepler çok çeşitlidir. Zorlayıcı nedenlerden biri biyolojik çeşitliliktir. Çiftçiler çeşitli mahsuller yetiştirerek farklı türlerle dolu canlı bir ekosistem oluştururlar. Bu çeşitlilik çiftçiliği zararlılara ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirmekte kalmaz. Aynı zamanda toprağı daha geniş bir besin yelpazesiyle besleyerek daha sağlıklı olmasını sağlar. Diğer bir sebep ise zararlılara karşı dayanıklıdır. Monokültürde
tek bir zararlı tüm mahsule zarar verebilir. Ancak polikültürde mahsullerin çeşitliliği zararlıların kafasını karıştırabilir ve yayılmasını engelleyebilir. Çoklu kültür aynı zamanda kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanır. Farklı bitkilerin farklı beslenme ihtiyaçları ve büyüme modelleri vardır. Çiftçiler bunları birlikte yetiştirerek hiçbir kaynağın israf edilmemesini sağlayabilirler. Örneğin derin köklü bitkiler toprağın derinliklerinden besin alabilir ve sığ köklü komşularına fayda sağlayabilir. Ama hepsi güneş ışığı ve gökkuşağı değil. Çoklu kültür her bitkinin ihtiyaçlarının ve bunların birbiriyle nasıl etkileşime girdiğinin daha derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Dikkatli planlama, sürekli dikkat ve deneme, hatalardan ders çıkarma isteği gerektirir. Aynı anda birkaç topla hokkabazlık yapmak gibidir. Birini düşürürseniz tüm sistem çökebilir. Tıpkı monokültür gibi polikültürün de kendine has avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak birçok çiftçi ve bahçıvan için gelişen, dayanıklı ve çeşitliliğe sahip bir polikültür sisteminin ödülleri zorluklardan daha ağır basmaktadır. Kim bilir, belki tarım için daha sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı budur. Polikültürün ikinci önemli avantajı toprak sağlığı üzerindeki olumlu etkisidir. Çeşitli mahsuller yetiştirerek toprağın besin içeriği daha verimli bir şekilde kullanılır ve yenilenir. Bu, yapay gübre ihtiyacını azaltarak tarım sürecini daha sürdürülebilir bir hale getirir. Üçüncü avantajı zararlara karşı dayanıklılığında yatmaktadır. Mahsul çeşitliliğinin fazla olduğu bir ortamda zararların genellikle tek bir mahsul türünde uzmanlaşmaları nedeniyle ciddi hasara neden olan olasılıkları daha düşüktür. Bu, kimyasal pestisitlere olan ihtiyacı azaltarak daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunur. Ancak her şeyde olduğu gibi polikültürün de kendine has zorlukları vardır. İlk dezavantaj yönetimdeki karmaşıklıktır. Çeşitli mahsullerin bulunduğu bir çiftliği yönetmek, her mahsulün gereksinimlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektiren göz korkutucu bir görev olabilir. Bu karmaşıklık, çiftçilerin bakımını zorlaştırabilir ve daha çok emek verilen uygulamalara yol açabilir. İkinci dezavantaj ise daha düşük verim potansiyelidir. Çünkü çoklu kültür sisteminde ürünler alanı ve kaynakları paylaştıklarından tüm kaynakların tek bir ürüne tahsis edildiği monokültür sistemindeki kadar üretim yapamayabilirler. Monokültür tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Ürün rotasyonu. Aynı tarlada farklı türdeki mahsullerin dönüşümlü olarak yetiştirilmesi, toprağın besin dengesini korumaya, erozyonu önlemeye ve zararlı organizmaların yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Gübrelerin akıllı kullanımı. Gübreler, topraktaki besin maddelerinin eksikliğini gidermek için ihtiyaç duyulan miktarlarda uygulanmalıdır. Aşırı gübre kullanımı, topraktaki besin dengesini bozarak çevreye zarar verebilir. Herbisit ve pestisit kullanımının azaltılması. Yapay herbisit ve pestisitlerin kullanımı çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle bu maddelerin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalı ve organik alternatifler tercih edilmelidir. Su kullanımında verimlilik. Su, tarım için önemli bir doğal kaynaktır. Su kullanımında verimlilik sağlamak için sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi ve sulama alanlarının azaltılması gibi önlemler alınabilir. Tüm araçlar gibi bu tekniklerin de belli yerleri vardır. Farklı amaçlara hizmet ederler ve kendi avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte gelirler. Önemli olan üretkenliği sürdürülebilirlikle denetlemek, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Sonuçta monokültür ve polikültür arasındaki seçim ve çiftçinin kaynakları, hedefleri ve yetiştirilen mahsullerin özel talepleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Monokültür, tek bir yerde tek bir ürün yetiştirmek demektir. Bunu belli yerler için yapabiliriz. Ama ekonomik şartları düşündüğümüzde bu size fayda sağlamayacaksa yumurtaları farklı sepete koymak riski azaltacaktır. Bazı ürünleri satamazsanız, para etmezse ya da herhangi bir sebepten kayıp yaşarsanız diğer ürünleri satma şansınızın olması bir yerden kar edebileceğiniz anlamına gelebilir. Tabii monokültür demek bir dönüm tarlaya bile aynı ürünü ekmek demektir. Ama en azından birkaç parça tarlanıza ayrı ayrı birkaç farklı ürün ekebilirsiniz. Aynı yerlerde ürünlerin bir arada olması tarım teknolojilerini kullanarak işlemlerinizi hızlı halletmenizi sağlayabilir. Biz genelde bu şekilde yapıyoruz. Eğer tohumdan yetiştireceğimiz ürünler olursa da onları polikültür tekniğiyle üretmeyi tercih ediyoruz. Tarlanızı nadasa bırakmak ve toprak analizleriyle kimyasalı azaltıp organik madde oranını artırmak iyi olacaktır. Her sene aynı yere aynı mahsul ekmek de biyoçeşitliliği azaltacaktır. Hem de aynı yerden bir önceki senede aldığınız verimi elde etme şansınız azalacaktır. Bununla ilgili de yakında videomuz gelecektir. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.
Bize destek olmayı unutmayın. Üretimde kalın.